Arkadaşlar merhabalar. Bugün uzun zamandan beri video çekmiyordum. Aradığım kamerayı buldum diyebilirim. O yüzden bir video çekmek istedim. Çoktandır aklımda olan lastikle alakalı bir video çekmek istiyordum. Lastik konusu Michelin Primacy 4. Videonun kapak fotoğrafından da anlaşıldığı üzere alınabilir mi, alınamaz mı? Onun üzerine bir video çekmek istedim. Lastik şu şekilde arkadaşlar. Kusura bakmayın, havalar yağışlı olduğu için lastiğim biraz pistir. Michelin 205 55 16 ebatlarında. C segmentinin çoğu aracı bu lastik ebatını kullanıyor. Şimdi isterseniz araç içine geçelim, sürüş yapalım ve lastik hakkında muhabbet edelim. Evet arkadaşlar, bugünkü dediğim gibi konumuz lastik konusu. Şu an aracımda Michelin Primacy 4 yazlık lastikler var. Ya diyeceksiniz, kış ayında yaz lastiği olur mu? Lastikçiye gidip konuştuğumda bayağı 1 saate kadar muhabbet ettik. Bilgilendirdi beni lastikler konusunda. Yazlık lastik almada karar kıldım. Açıkçası ben 4 mevsim lastik almaya gitmiştim. Michelin Cross Climate isminde. Ama yaşadığım çevrenin kış şartları o kadar sert geçmediği için 4 mevsim lastiği önermedi arkadaş bana. İşte Michelin Primacy 4 lastiğin daha uygun olacağını söyledi. Tabii ben de lastikten istediğim özellik sessiz olmasıydı. 68 desibel üzerinde yazan etikette. Doğru mu değil mi? Tabii aldıktan sonra öğrenirim diyordum içimden. Ama gerçekten doğruymuş. Çok sessiz bir lastik bu Michelin Primacy 4 lastik. Bunu nereden biliyorum? Üzerinden çıkan, daha doğrusu eskiyen lastikler Bridgestone marka lastikti. Bridgestone marka gerçekten sessiz bir lastikmiş. Özellikle de bu Michelin'i taktıktan sonra bunu iyi anladım. Bundan önceki kullandığım lastikler Marshall diye bir marka vardı. Onu kullandım. Continental kullandım. İşte Bridgestone, Lassa kullandım. Bunlar sert lastikler. Evet, dayanıklı, uzun süre gidebiliyor. Ama gerçekten yol sesi çok alan lastikler. Benim de dediğim gibi amacım sessiz bir lastikti. İyi ki almışım diyorum. Yani pişman değilim. Kaç bin, 7-8 bin olmuştur yaptığım kilometre. Ve önceden şöyle bir şey biliniyordu. Michelin'ler çabuk yıpranıyor. Özellikle de yan tarafından çok çabuk gidiyor, eskiyor, yıpranıyor deniyordu. Ama lastikçi bana gittiğimde bir lastik göstermişti. Michelin marka bir lastik. Araç kaza yapmış. Kaldırım tarzı bir yere vurmuş. Jant böyle eğilmiş, içine çökmüş. Dediği söz şuydu: biz bu janttan lastiği çıkardık, yeni jant aldık, janta taktık, müşterimizi yolladık. Yani lastiğe kesinlikle bir zarar gelmemişti. Çelik jantın eğilip büküldüğü bir darbe sonucunda bile lastiğe bir zarar gelmemişti. Yani kendisini gerçekten geliştirmişmiş bu konuda. Düşüncem oydu ki dediği söz şuydu bana: yani sen 3 yıl kullan bu lastiği, gelip diyeceksin yani iyi ki Michelin almışım. Şu andaki düşüncem de öyle. Şu an için gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel. Memnunum, iyi ki almışım diyorum. Tabi zaman gösterecek bunu. Aradan birkaç yıl, 1,5-2 yıl bir geçsin. Yine bu lastik bu performansı verecekse bundan sonra lastik zamanı geldiğinde aracın hiç araştırma yapmayacağım. Direkt gideceğim Michelin bayisine. 4 tane Michelin lastik ver diyeceğim bana. O şekilde sizler de lastik ihtiyacınız olduğunda güvendiğiniz bir lastikçiye gidip aracınıza en uygun lastiğin hangisi olduğunu sorun, bir bilgi edinin. O şekilde lastik alın derim. Tabii Michelin arkadaşlar diğer lastiklere göre biraz daha pahalı. Ama sonuçta ben şöyle düşünüyorum: bu lastikleri en aşağı herkes 4 yıl kullanıyor. Tabii kilometreye de bağlı olarak da, ama hemen hemen 4 yıl.
Diğer lastiklerle, 4 lastik üzerinden konuşuyorum. Diğer marka lastiklerle arasında 1000 lira bile olsa 4 yıl, yani yıl başına 250 lira düşüyor. Bence bu konforu yaşamak gerekiyor. Parasına değer bir lastik bence. Tavsiye ederim arkadaşlar. Yol tutuşuna gelecek olursak, kuru zeminlerde anlamadığım, artık yumuşak olmasından kaynaklı mı bilmiyorum. Daha sonra ben onu lastikçiye gittim, sordum. Biraz esneme yapıyor araçla viraja hızlı girdiğinde. Ama kesinlikle aracı salmıyor. Lastikçi arkadaş da öyle dedi. Yani korkma, alışırsın dedi. Yani kuru zeminde güzel, frenlemesi de güzel. Ama ıslak zemindeki performansı gerçekten çok güzel. Kuru zeminde örnek veriyorum 50 ile 60 ile girdiğim yere ıslak zeminde hava yağmurluyken çok daha rahat girebiliyorum. Daha korkmadan girebiliyorum. Islak zemin performansı gerçekten güzel. Bunu da ek bilgi olarak söylemek istedim. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.